pirinç pilavı yapalım istedik. Pirinç pilavını şu şekilde bir ayran bardağı gibi büyük çay bardaklarıyla bir bardak döktük. Yıkadık. Suyunun nişastası dökülsün diye yıkadık, süzdük. Şimdi ben arpa şehriyeli seviyorum. Bazıları diyor ki arpa şehriye atılmadan pilav pişirilir. Şimdi öncesinde şöyle yağımızdan koyuyoruz. 3 kaşık kadar, 3 yemek kaşığı kadar bir sıvı yağ döküyorum. İçine istediğiniz kadar şöyle arpa şehriyeden dökebilirsiniz. Kızartıyorum ben bunu. Şöyle 1-2 dakikada bu hemen kızarabiliyor. Sizler de bu şekilde önce arpa şehriyenizi kızartın. Yağ kızgın olursa çabucak o da kızarıyor. Yağ kızgın olunca arpa şehriyelerimiz de hemen kızarabiliyor. Siz de bu şekilde isteyen hafif pembelikte, isteyen biraz yanık biçimli gibi de olsa böyle arpa şehriyelerini kızargın şekle getirebilirsiniz. Daha sonra yıkayıp süzdüğünüz bu pirinçlerimizi içine döküyoruz. Tabii ki içinde şimdi su olduğu için ve yağ da kızgın olduğu için etrafa sıçrayabilir. O nedenle dikkatlice dökelim. Bu şekilde arpa şehriyelerimizle birlikte pirincimizi de hafifçe kavuralım. İsteyen içerisine bulyon türü, tavuk bulyon vesaire bulyon atabilir. Pirinçlerimizle birlikte arpa şehriyemizi de böyle kavuruyoruz. Hafifçe kavurduktan sonra ölçülü yapmak isteyen ölçülü yapsın. Şöyle bir bardak pirinç kullanmıştık. O nedenle biz de 1,5 bardak şöyle aynı ölçüde su katalım. İsteyen es suyu katabilir. Bu şekilde ne yapıyoruz? Suyumuzu katıyoruz. En güzeli üzerini kaplayacak kadar suyla doldurmak oluyor aslında. Şöyle bakın. Bir miktar daha, yarım bardak kadar daha, 1'e 1,5 denildiği için ben 1'e 1,5 yapıyorum şöyle. Sizler de böyle yaparsanız kıvamında bir pilavı düzgünce yapmış olursunuz. İçerisine isteyen dediğim gibi bu bulyon katabilir, et suyu katabilir. Bu şekilde yemeğini lezzetli bir hale getirebilir. Tavuk pişiriyorsa tavuğun suyundan, et pişiriyorsa etin suyundan koyarak mis gibi böyle et sulu, tavuk sulu pilavları pişirebilirsiniz. Bu şekilde kendiliğinden kısık ateşte yavaş yavaş pişirmeye başlıyoruz. Ağzı açık bir şekilde pişiriyoruz. En son suyunu çektikten sonra ağzını kapatarak mis gibi bir pilav elde ediyoruz. Mis gibi pilavımız bu şekilde arada bir karıştırarak pişirebilirsiniz. Harlı ateşte pişirmeyin. Kısık ateşte bunu pişirerek pilavımızı elde ediyoruz. Az bir miktar, yani bir çay kaşığı kadar da tuz ilavesiyle tadını lezzetlendirin. Pişirip servisini hazır edelim. Bizler yanında güzel bir kuru fasulye de pişirdik. Kuru fasulye pilav servisi müthiş olacak. İsteyen bu şekilde pilavların yanında kuru fasulye ile birlikte güzel lezzetleri sunabilirsiniz. Bugünkü menümüzde kuru fasulye ve pilav var. Evet, pilavımızı da pişirelim ve servise hazır hale getirelim.
Pilavımızı hemen 10 dakikada ne yaptık? Böyle pişirebildik mis gibi. Suyunu çekti. Suyunu çektikten sonra bunun üzerine ne yapıyoruz? Bir kağıt havlu koyarak ocağı da kapatıp kendi suyunu, nemini çekmesi için, demlenmesi için bu şekilde pilavımızı bakın ne yapıyoruz? Mis gibi bu şekilde nemi çekmek üzere kapatıyoruz. Kağıt havlu ne yapıyor? Nemi çekiyor. Mis gibi bize tane tane pilavımız ortaya çıkıyor. Evet, sizler de bu şekilde güzel bir pilavı demlendirebilirsiniz. Demlenen pilavımızı da servis yapılabilir hale getiriyoruz bu şekilde. Mis gibi tane tane demlendi. Tane tane bir hale geldi böyle pirinçlerimiz. Daha da bekletebiliriz mis gibi. Lokum gibi böyle arpa şehriyeli pirincimizi pişirdik. Yanında güzelce bir kuru fasulyemizi de akşamdan ıslattığımız kuru fasulyemizi de mis gibi böyle harika bir şekilde kısık ateşte özleşmiş vaziyette pişirdik. İsteyen bunu sucuklu da pişirebilir, böyle sade de pişirebilir. Lokum gibi kuru fasulyelerimiz tane tane pişti. İsteyen pilav üstü kuru şeklinde servis yapabilir. İsteyen ayrı ayrı kuru fasulyesiyle, pilavıyla bir sofrayı lezzetlendirebilir. Bugünkü menümüz ne oldu? Kuru fasulye ve mis gibi arpa şehriyeli pilav sofralarımıza geldi. Lütfen kanalımıza abone olmayı, YouTube'da bizi takip etmeyi, diğer videolarımızı da eşlik etmeyi unutmayınız.